Herkese yeniden merhabalar. Evet, nasılsınız bakalım? Yüzlük soruların güzel yüzlük öğrencileri. Sizler için uzun zamandır video hazırlayamıyorduk. Tabii yine sürekli yoğun yorumlar alıyoruz. Kanal dondu mu? Neden videolar gelmiyor diye. Arkadaşlar sizlere eğer hatırlıyorsanız daha önceki sanırım Türkçe videolarımdan birinde diş tedavisinden korktuğumla ilgili bir şeyler anlatmıştım. Hatta aranızdan çoğu arkadaş korkmayın, gidin tedavi olun, benim abim yaptırdı, babam yaptırdı şeklinde yorumlar yazmıştı. Gözlerini kapatıp Allah'a dua et diyenler bile olmuştu. Ben de sizleri dinledim arkadaşlar. O yüzden bir diş tedavisine başladım ve maalesef artık uzun bir süre diş teli kullanacağım. Hani maalesef demeyeyim, bu birazcık başlarda beni zorladı. Yeni yeni alışmaya çalışıyorum. O yüzden belki ses tonumda biraz farklılık olabilir. Ara ara kelimelerde takılabilirim. Çünkü henüz çok alışamadım kullanmaya. Açıkçası uzun zamandır video atamamamızın sebebi buydu arkadaşlar. Bunu da buradan izah etmiş olayım. Hani sizleri unuttuğumuz yok. Kesinlikle sizleri ihmal ettiğimiz yok. Hatta inşallah benim alışma sürecimle beraber bundan sonra yine biraz daha düzenli bir şekilde video atmaya çalışacağız. Sizler yine anlatmamızı istediğiniz, bizden beklediğiniz konu başlıklarını yorumlara bırakmayı unutmayın. Ve diş tedavisi olmam için bana cesaret veren güzel öğrenci arkadaşlarıma da buradan çok çok ediyorum. Sizlerin tavsiyesini dinledim diyorum. O halde bugün arkadaşlar sizlere Türkçe dersinin çok temel konularından biri olan yazım, imla, noktalama gibi sürekli bu süreç devam ediyor biliyorsunuz. Yazım imladan sayıların yazımı ile ilgili güzel bir konu anlatım videosu hazırladık. Çeşitli tüyolar vererek nelere dikkat edebiliriz? Türkçe dersini daha iyi bir şekilde nasıl öğrenip Türkçe kelimeleri nasıl kullanabiliriz ve cümle içerisindeki yazım hatalarını nasıl fark edebiliriz şeklinde güzel bir video olacak. Hemen başlıyorum. Metin içerisinde sayılar, saat ve dakikalar yazıyla yazılır demiş. Hemen örneklerini görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın 20 yıldan beri diyor. Yani şu şekilde yazmadı. 20 yıldan beri diye yazmadı. Çünkü neden? Burada metin içerisinde bir kullanım söz konusu olduğu için rakamla değil sayıyla yazmamız gerekiyor. Ya da 3 kız kardeş şeklinde 3'ü rakamla değil de arkadaşlar yazıyla yazmamız gerekiyor. Her ikisinde de yazıyla yazdık. Sayı ya da rakam kullanmıyoruz. Haftanın 4. gününü sakın 4'ün yanına şöyle inci işaretiyle kullanmaya kalkmayın. Bayağı açık bir şekilde sıfat olarak bakın 4. günü burada sıralama sıfatı görüyorsunuz. Bu şekilde kullanıyoruz. 2 yılda bir, saat 3'e çeyrek kala şeklinde ya da 115 gibi metin içerisindeki sayılar, saat ve dakikalar arkadaşlar kesinlikle yazıyla yazılır diyerek birinci tüyoyu verdik. İkincisinde çok önemli bir püf nokta var. Metin içerisinde bunları yazıyla yazıyoruz ama para tutarı, saat, ölçü, bilimsel yazılar ve kesinlik aranan konularda da rakam kullanıyoruz. Yani iş daha biraz matematiksel olursa arkadaşlar, o zaman biz metnin içerisinde bu sayıları rakamlar kullanarak yazacağız. Buna da çok dikkat edin. Nasıl yani hocam? Yukarıda öyle yapmadık. Çünkü orada bakın bir kesinlik bildiren bir durum yoktu. Ya da işte aynı şekilde ölçü, bilimsel bir bilgi veren durum yoktu. Bu sebeple burada yazıyla yazdık ama burada saat 14.30'da buluşalım. 25 metre kumaş kullanıyorum ya da 2500 lira borç verdim şeklinde kullanacaksam o zaman kesinlikle rakam kullanıyorum. Mesela ben saat 3'e çeyrek kala değil de saat 2.45 deseydim 14.45 şeklinde kullanacaktım arkadaşlar. Buna da dikkat edelim diyorum. O halde diğer püf noktasıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Rakamla yazılmış bir sayıya gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır dedi. Bakın çok önemli. Ne yapıyor? 1999'da bakın görüyorsunuz. Yani şu şekilde yazmıyor kimse. 1999'da şeklinde yazmıyor. Zaten şu kullanım size hiç doğru geliyor mu? Hani Türkçe'de bazı yazım hatalarını da kolay bir şekilde keşfetmenin yolu bol bol kitap okumak. Eğer çok düzenli bir şekilde kitap okuyorsanız ve oradaki metnin içerisinde geçen kelimeleri hafızanıza alıyorsanız, görsel zekanız da biraz iyi ise o zaman bu yazımın sizde bir tuhaflık olduğu hissini uyandırmasını beklersiniz. Bu kesinlikle doğru değil. Bakın burada kullanmış 2010'dan beri ya da saat 10.35'te, 14.00'da, 16.00'da, 8.00'da şeklinde kullanıyoruz arkadaşlar. Umarım açıklayıcı olmuştur. O halde kesme işaretini kesinlikle unutmayarak bir diğer püf noktamızı da hatırlamış olduk. Hemen akabinde o zaman burada dedim ki kitap okumak. Evet, sürekli sorduğum sorulardan bir tanesi. Çok güzel kitaplar okuyan arkadaşlar var aranızda. Hatta geçenlerde Instagram'dan bir velimiz bizden kitap tavsiyesi bile istedi.
Çok güzel yorumlar, gerçekten bunlar çok ilgi alaka var, çok mutlu oluyoruz arkadaşlar. Evimizde bu süreçte kitap okumayı ihmal etmiyoruz değil mi? Yani kitap okumak sadece Türkçe dersine faydası olacak, katkısı olacak bir davranış değil, kesinlikle bir hobi de değil, bu kazanmamız gereken bir davranış arkadaşlar. O yüzden kitap okumayı asla ihmal etmiyoruz. Şimdi bugünlerde kimler hangi kitapları okuyor? Evet, kimin elinde hangi kitap var? Ben söyleyeyim, mesela ben şu anda ne okuyorum? Cengiz Aytmatov'un arkadaşlar Gün Olur Asra Bedeli okuyorum ben şu anda. Cengiz Aytmatov'un. Bu benim şu anda elimdeki kitap. Gün Olur Asra Bedel. Ben söyledim. Hadi bakalım kimler şu an elinde hangi kitaplar var yorumlara yazsınlar. Dedikten sonra diğer püf noktamızda kaldığımız yerden devam edelim. Para ile ilgili işlemlerde ve belgelerde geçen sayılar araya başka sayı ya da rakam girmemesi için net bir durumu ifade edecek yine. O yüzden 220 lira 65 kuruş şeklinde ne yapıyoruz? Bitişik yazıyoruz ve arada bir virgül kullanıyoruz. Buna çok dikkat edin. Bu şekilde ayrı ayrı yazarsanız arkadaşlar muhakkak araya başka bir rakam girebilir ya da başka bir ifade girebilir. 220 lira 65 kuruş şeklinde buradaki virgül kullanımında sakın ha ihmal etmeyin diyorum. O halde diğer başlıklarla devam edelim. Çok sıfırlı büyük sayıların yazımında ana sayılardan sonraki basamaklar yazıyla yazılabilir. Eğer öyle olmasaydı Türkçe dersinin içerisinde görmüş olduğumuz rakamlar metnin içerisinde tamamen matematiksel ifadelere dönüşürdü. Yani şunu mesela şu şekilde yazdığınızı düşünebiliyor musunuz? 3 milyon gibi. Bu çok hani hem düşünün, bu ders Türkçe dersi, mümkün mertebe uygun şekilde metnin içerisine hani hem görüntü hem de yazım bozukluğu oluşturmayacak şekilde 3 milyon 5 trilyon şeklinde yanına gelen büyük rakamlar hepsi yazı ile yazılarak daha güzel bir ifade sağlanmış oluyor. Sıra sayıları yazıyla ve rakamla gösterilebilir. Bakın az önce kullanmıştık ama normalde metnin içerisinde geçiyorsa bu şekilde dedik. Metin başı olabilir ya da bir şekilde sıra belirten bir durum olabilirse arkadaşlar o zaman bu şekilde kullanabiliriz. Peki neden bunu kullanıp bu şekilde değil? Mesela bakın ikinci ve inci şeklinde. Hem bu hem bu olmaz. Çünkü şu noktanın zaten anlamı inci demek. Haliyle sen 2'nin yanına inci yazıyorsan 2, bak kesme işaretini kaldır yanına yaz, bunu ikinci demiş oluyorsun değil mi? Ama burada ne oluyor? 2, bu zaten inci demek. İkinci inci gibi oluyor. Bakın bu gördüğünüz gibi ne kadar yanlış bir kullanıma sebep oluyor. O yüzden ya noktayı kullanacaksınız ya da bunu yazacaksınız. Her ikisi birlikte olmaz arkadaşlar. Bu noktaya da dikkat ediniz lütfen diyorum. Pekala, neler yapıyorsunuz evde? Biraz da sohbet edelim. Nasıl geçiyor yaz tatili? İnşallah 31 Ağustos'ta okullarımız açılacak arkadaşlar. Hepimiz okullarımıza, sıralarımıza geri döneceğiz. Ben de gerçekten o günleri sabırsızlıkla bekliyorum. Kimler okullarını, öğretmenlerini çok özledi? Bizi hangi okullardan izliyorsunuz? Yorumlara bırakın bakalım. Bugün de zaten birkaç tane okul ismimiz var paylaşacağımız. Üleştirme arkadaşlar paylaştırma anlamına geliyor. Yani eşit bir şekilde bölmek anlamına geliyor. Paylaştırma, üleştirme sayıları. İleride bunları öğreneceksiniz. Bunlar sıfattır aynı zamanda. Rakamla değil yazıyla belirtilir. Çok önemli bir nokta. Yani üçer şeklinde değil de üçer şeklinde yazacağız. Rakam kullanmayacağız. Altışar değil de altışar şeklinde, yüzer değil de yüzer şeklinde kullanmaya muhakkak dikkat edeceğiz. Bir diğer noktaya baktığımız zaman ev, apartman ve daire, cadde, sokak numaraları, kitap, sayfa numaraları, tarihlerde gün ve yıl gösteren sayılar muhakkak rakamlarla yazılır. Yani biz 8. caddede 2. blokta oturuyoruz. Kitabımın 102. sayfasındayım ve 4 Nisan 2020 benim doğum günüm şeklinde ifadeler kullanmak istiyorsam muhakkak orada rakam kullanmaya dikkat edin. Bakın arkadaşlar, yine gördüğünüz gibi hani az önce demiştik ya kesinlik bildiren ifadeler diye. Bu ifadelerin de hepsi kesinlik bildirdiği için yine ne yapıyorum? Hepsini ben mümkün mertebe rakamlarla ifade ediyorum diyorum. Çünkü hatırlıyorsanız 2. ya da 3. başlığımızda matematiksel ifadeleri, bilimsel ifadeleri rakamlarla yazdığımızı hatırlatmıştık. Pekala, bir diğer başlığımızda 5 ve 5'ten çok rakamlı sayılar sondan başlamak kaydıyla üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve böylece grupların arasına noktalar da koyulabilir. Mesela 12.603, 261.564, 17.802.372 şeklinde. İsterseniz araya nokta koyun, isterseniz koymayın ama bunların her birini gruplu şekilde göstermeniz gerekiyor arkadaşlar. Buna çok dikkat ediniz diyorum. Pekala.
Hemen bir diğerine baktık. Harflerle yazılan birden fazla sayının her biri ayrı yazılır dedi. Neden? Çünkü karışıklığı engellemek istiyoruz. Yani 115.000'i şu şekilde yazmıyoruz. 115.000. Bakın bu şekilde okuması da zor oluyor. Zaten bir anda odaklanmak çok zor olacak. Bu sebeple 115.000, 35, 302 şeklinde parasal işlemlerde bitişik olduğunu, matematiksel ve kesin durumlar olduğunu mesela demiştik. Ne demiştik az önce? 3. örnekte 2500 lira şeklinde söylemiştik. Bakın buna dikkat ediniz arkadaşlar ve hatta orada sayıyla yazdığımızı da yine hatırlatmış olalım. 8. örnekte 3. örneği bir hatırladık böylece. Bir diğer başlık Roman rakamları ile ilgili. Ben çocukken bunları çok karıştırıyordum. Var mı aranızda Roman rakamlarını karıştıranlar ya da çok iyi kullanabilen arkadaşlar? Ben gerçekten bayağı karıştırıyordum. Burada bazı örnekler verilmiş. Hükümdar adlarında, yüzyıllarda, tarihlerde, ayların yazılışında, kitap ve dergi ciltlerinde, maddelerin sıralanmasında kullanılabilir ve bu şekilde de arkadaşlar Roman rakamlarını oldukları gibi kendi halleriyle, yani 1. Dünya Savaşı gibi, 2. Mehmet gibi, 17. 18. yüzyıl gibi, 19. yüzyıl gibi ifadeleri yazarken de muhakkak kendi rakamlarını kullanmaya dikkat edeceksiniz. Bu haliyle belirtmeniz gerekiyor dedikten sonra bu yazım imla videomun da sonuna geldim ama videomu bitirmeden önce bizleri düzenli olarak takip edip videolarımızın altına güzel yorumlar bırakan sevgili Ahmet Akkoç Ortaokulu öğrencilerine, sevgili Şehit Kurmay Binbaşı Ufuk Bülent Yavuz İlköğretim Okulu öğrencilerine de buradan kocaman sevgiler, selamlar hem onlara hem sizlere. Evde geçirdiğiniz bu süreçte arkadaşlar keyifli, eğlenceli ama muhakkak aktif tatiller diliyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Lütfen videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.